biraz sanki 2 hafta. Ya siz şimdi yaş 35, bu şikayetler ne zamandan beri vardı? Bu cinsel isteksizlik, sertleşme problemiyle ilgili. 2021 gibi ben sporda yapıyorum aynı zamanda. Bir türlü gelişemiyorum, isteksizlik, sertleşme bozukluğu. 2021'de bir gittim doktora. Devlet hastanesine. Testosteron düşük çıktı gene 268'lerde ama doktor hiçbir şey demedi. Git dedi, ne bir ilaç ne bir şey. Daha sonra bu sorun devam etti. İşte geçen Ekim ayı gibiydi, Eylül-Ekim gibi. Gene devlet hastanesi başka bir hastane. Orada TRT'ye başladık. Seviye gene aynı çıktı. Çok yakın çıktı. 265 çıktı ondan. Birkaç ayın onda olduktan sonra devam edip etmeyeceği konusunda bana bir bilgi vermedi. Sadece işte 3 tane vurdu yine, tamam dedi. Fayda görmüş müydünüz o zaman? Onları gördüm. Tabii gördüm. Vurduktan sonra görmeye başladım. 3 haftada birdi. Daha sonra internetten sizi görünce videolarınızı size geldim. Siz 2 haftada biri çektikten sonra daha çok fark ettim. Şimdi şöyle, 2 haftada biz biri çektik, fayda gördünüz, cinsel fonksiyonlarınıza düzelme oldu, günlük enerjinize düzelme oldu. Aynen. Peki biz şeye baktık mı, enjeksiyon öncesi hiç, testosteron kaça kadar düşüyor diye? Şimdi aynen o yüzden geldim, son iğneden vurulduktan sonra, sonraki iğneden bir gün önce geldim. Yarın yaptıracaksınız yani normal şartlarda yani. Şimdi bakalım yani fizyolojik sınırlarda kalıyor muyuz? Aralığımız nedir? Alt sınırımız nedir diye bakalım. Sizin çocukla ilgili bir planınız var mı peki? İki tane çocuk var. Şey de yapalım. Bir PSA testimiz var, bir hemogram testimiz var, hematokrit testimiz var, bir de kolesterol profilinize bakalım. Şimdi biz anladığım kadarıyla o zaman 15 günde bir sustanon yapıyoruz galiba, değil mi? Diğer seçenekler de sustanon olabilir, jel testosteron formu olabilir. Bir de Nebido dediğimiz 3 ayda bir yapılan bir enjeksiyon formu var. Bunları da kullanabiliriz. Hani sustanon enjeksiyon sonrasında ağrı yapıyor mu? Yapıyor. Siz bana şeyi de söylediniz hocam, Enantat. Enantat da şöyle, Enantat'ın da enjeksiyon sıklığı hemen hemen sustanonla aynı. Aynen. 1,5 ay gibi bir şey söylemiştiniz. O Nebido. Undekanat. Testosteron undekanatı. Onun sıklığı daha uzun. Ağrısı daha az. Şey karşılamıyor diye biliyorum. Onunla karşılamıyor abi. Onda 1,5 ayda bir mi o da? O şöyle, onu 1,5-2 ayda bire falan düşürmemiz lazım sizde. Yani normal şartlarda 3 ay yapılıyor ya. O sizin verdiğiniz cevaba göre değişir. Ama büyük ihtimalle sustanonda 3 haftada bir sıkıntıya giriyorsanız demek ki onda da büyük ihtimalle 2 ay, 2,5 ayda bir falan yapılabilir yani. Ama fiyatı kaç lira bilmiyorum. Şu anda herhalde bir 3.000 liraya geçmiştir yani. 3.000 liraya geçmiştir. Ya sustanon çok ağrı yapmıyorsa illa Nebido'ya geçeceğiz diye bir şey yok. Yani biri daha çok zararlı, biri daha zararsız yok, gibi. Yok. Hepsinde testosteron kullanıyoruz. Aynı şey yani. Hepsinde. Tabii. Sustanonda benzil alkol var. Biraz ağrı yapıyor, ona bağlı. Onun dışında sizde duygu durum değişikliği falan yaratmıyorsa hiçbir sıkıntı yapmanıza gerek yok. Şu son zamanlarda biraz böyle hani durduk yere en ufak bir şeyde üzülme gibi bir şey yaptı son bir haftadır. Onun haricinde hiç yapmamıştı. Son testosteron östrojen bakalım. Tamam. Böyle sürekli yapmadı da arada bir nadir de olsa. Ya çok böyle şeydir. Ondan ziyade mesela hasta bazen böyle sinirli olur. Bazen depresif olur. Hani iğneyi yaptığı zaman ilk haftalar mesela iyi olur. Sonra işte son haftalara doğru, işte ikinci haftanın ortasından sonra mesela o kadar aşırı bir değişim sanki. Değişim hissetmiyorsan yani enjeksiyonla değişir yani hastanın duygusal duygu durumu. O yoksa hani birisi enjeksiyonun başında şikayetin olur, biz sonunda şikayetin olur falan, o zaman başka. Enjeksiyonla beraber duygu durum değişikliği yapıyorsun sen de. O zaman belki sustanon kaynaklı olabilir deniyor. Yani hem kullanıcı yorumları hem tedavi rehberlerinde söylüyor. Bir de iğneden 6 tane verdiniz ya olurken. Şu son bir ayda özellikle bu sıkıntılar şey oldu. Rahatladım yani. Son bir ayda rahatladınız değil mi? Son bir ayda bayağı fark ettim. Aynen. Ya testosteron aynı zamanda verdiğimizde testosteron epigenetik değişiklik de yapıyor tabii. Şimdi testosteron verdiğiniz zaman hücrelerdeki gen ifadesi de değişiyor belli bir süre sonra. Yani vücutta hem testosteron çalışıyor hem de hücrelerdeki testosteronun geldiği cevapla beraber hücreler farklı da çalışmaya başlıyor. Uzun vadede de farklı çalışmaya başlıyor. Epigenetik değişiklik diyoruz biz ona da. O yüzden faydasını görmüşsünüz. İyi severim.
Bir de aklımda bir şey var sorsam olur mu hocam? Olur. Şimdi bu TRT sürekli görülüyor ya, hani tesiste Küçülme. atrofi. Tesislerde Yani küçülme. bu sürekli ya da arada bir ara verip PCT yapmak falan gerekiyor mu küçülme olması? Anladım. Bilmediğimden sonra. Şu anda sizde 3 aydır testosteron veriyoruz. Tesislerde bir küçülme oldu mu? Ya şeyde bir şey anlamıyorum. Ve hacim olarak, görüntü olarak bir şey anlamıyorsunuz. Anladım. Tesislerde küçülme olduğunu düşündüğünüz zaman size dışarıdan LH uyarısı olacak. Ovitrelle gibi bazı ilaçlar var. Onlardan verebiliriz. Ya da şey yapabiliriz. Çok nadiren de Clomende destek alabiliyoruz bundan ama sanmıyorum Clomenden fayda göreceğinizi. Esas Ovitrelle ayda bir, 3 ayda bir mesela bir Ovitrelle yapılabilir. Ya da 2 ay arka arkaya Ovitrelle yapılır. Testis hacmi tekrar eski halini bulur. Yani o yüzden öyle bir endişeniz olmasın. Bir şey. Aynen yani testosteron tedavisini bırakıp PCT yapmanın bir anlamı yok yani. 3 haftada bir 4 iğne olduktan sonra devlet hastanesi ultrasona girdim, siz bakmıştınız. Yani sıkıntı yoktu onda. Testis hacmine mi? Yok zaten siz de gözünüzle de görürsünüz yani eğer öyle bir şey olacak O olursa. kadar fark eder yani. Uzun vadede fark eder. Şimdi adam tutuyor mesela yüksek doz ilaç kullanıyor, yıllarca kullanıyor. Zaten ondan sonra testisler baskı altına giriyor. Mesela ilk iğnede şey dediniz, binleri geçiyor aslında, fizyolojik şeyi geçiyor dediniz. Ben onu bilmiyordum mesela. Rahat geçiyor ya. O zaman ufak da olsa etkiliyor. Zaten sustanon yaptığımız zaman ikinci gün, üçüncü gün testosteron bak 1000 rahat geçer. 1200 olur. 1300 olur. Bazı hastalarda 15'in üstü diyor bazı hastalarda yani. Benim çekincem ırsi kolesterol seviyem böyle sınırın üzerine seyrediyordu. Bayağı üstündeydi. Ben spor, diyetle birlikte onu tam sınıra kadar indirdim. Uzun süredir hep sınırda gidiyor artık hep spor diyeti. Bakalım bugün kolesterol seviyesine bakalım. bakalım. Merak ettim. Şöyle bir sıkıntı var. O zaman şey yapmanız lazım. Omega 3 seviyesine bakarsınız. Omega 3 mü kullanıyor? Evet, omega 3 seviyesini yüksek tutarsınız yani. Bence kullanın. Peki Taurin kullanabilirsiniz. Taurin kullanıyor. Bir de isterseniz ailede böyle pıhtı atması, stroke gibi bir hikaye var mı hiç? Yok ya. Öyle bir hikaye yok. Dedem de kalp şeyinden vefat etmiş erken yaşta ama onun haricinde... Bazen aspirin de öneriyorum. 81 mg'lık Ben ekoprinler onlardan da çekiyorum, öneriyorum. ürik asit seviyem hep 7 civarında. Hep sınırda seyrediyor. Hazır ona da bakabilir miyiz? Bakalım, yani ürik asite de bakalım. O yüzden biraz yani mesela spor yaparken et yerken de gramajlı yiyorum biraz dikkat Kırmızı balık yiyin. Kırmızı etten Tavuk. ziyade Genelde tavuk yiyorum da. balık tüketimini arttırın biraz olmazsa. Tamam. Bu kullanacağım omega 3'te Yeşillik de tüketiyor musunuz? Bol bol yeşillik tüketin aynen. Ona çok dikkat ediyorum. Omega 3 günlük 1 gram 2 gram civarında öneriyorlar açıkçası. Ürik aside bir şey olur mu? Ürik asit çok bir etkisi olmaz. Ürik asit genellikle protein amino asit metabolizmasından geliyor zaten. Tamam. Onda bir sıkıntı olmaz. Sizin verdiğiniz takviye içinde arginin falan var. Arginin sitrülü var evet. Artırır mı o da? O yüzden tam böyle hep sabah akşam bir ölçek almadım biraz. Ya şöyle bir şey, arginin 1 gram aslında çok ciddi bir şey değil. Neden biliyor musun? Sen dışarıdan yediğin etten glutamin var ya ette. Sen mesela tavuk yiyorsun, ciddi derecede glutamin alıyorsun zaten. O glutamin bağırsaklarda zaten sitrüline dönüyor. Sitrüline gidiyor, böbrekte arginine dönüyor zaten. Hani bu metabolizma vücut erimselleşmiş metabolizma. Yani kutuplarda da aynı metabolizma aynı insanda. Şeyde de çölün ortasında da aynı metabolizma geçerli. O yüzden hani onu sen engelleyemezsin. 1 gram arginin çok ciddi bir miktar değil açıkçası yani. Çünkü supplementlerde biliyorsun 5 gram veriliyor. Artık argininden ziyade sitrin öneriliyor. Sitrin elmalat öneriliyor. Çünkü bağırsak metabolizmasında çok parçalanıyor. Bakteriler parçalıyor bağırsaklarda arginini. Yani biyo yararlanımı ağızdan aldığın zaman ciddi derecede düşüyor. Karaciğerden geçerken de elimine oluyor. Bağırsaklardan emiliyor, emilirken parçalanıyor. Yani tabii karaciğerden geçerken birazcık daha metabolize ediliyor derken bir şey kalmıyor 1 gramlık argininde yani. O yüzden sitrin öneriliyor daha çok. O zaman biz testlerden sonra tekrar konuşalım. Bu hastamızın yapılan testlerinde testosteron seviyesi 2 haftalık takipte 1 gün öncesinde 358 olarak çıktı. Ve testosteron seviyesi 358'e kadar düşüyor. Yani biz testosteronu yaptığımız zaman, sustanonu yaptığımız zaman 358'in üzerine koymuş oluyoruz hastamızda.
358 demek ki yani biz bu hastaya bir hafta daha testosteron yapmasak bu 250'lere kadar düşebilir. Yani 3. haftanın sonunda yapsak testosteron 250'lere kadar düşebilir. Zaten daha önceden de fayda görmediğini söylemişti 3 haftalık aralıklarda. Şimdi diğer testlere baktığımız zaman da hastada biraz önce konuşmayı dinlerseniz kolesterol profilinde sıkıntı olduğunu söylemişti. Kolesterol profilinde hiçbir değişiklik olmadı. Hemogram seviyesinde bir artış olmadı. PSA seviyesi gayet iyiydi hastamızın. Hastamızın genel şikayetleri de yok. Tedaviden de memnun. Bu şekilde devam edeceğiz tedaviye. Dinlediğiniz için teşekkürler.